Bu videomuzda Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir aydından, gerçek manada bir münevverden, bir düşünce adamından, rahmetli Erol Güngör'den bahsetmek istiyoruz. Onun hayatı, düşünceleri, eserlerini ortaya koyarken takip ettiği metodu ve eserleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Erol Güngör, Türk İslam kültürü, İslam medeniyeti, milliyetçilik, tarih gibi konularda düşünen, önemli orijinal fikirler ortaya koyan bir şahsiyettir. Türk sosyoloji mektebinin önemli bir halkasıdır. Genç denebilecek bir yaşta vefat etmesine rağmen telif, tercüme, makale, deneme, ansiklopedi maddesi şeklinde birçok yayın ortaya koymuştur. Sosyal psikoloji dalında Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden olan Erol Güngör, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Babası Hacı Hafız oğullarından Abdullah Sabri Bey, annesi Zeliha Gülsen Hanım'dır. Güngör ilk ve orta öğrenimini Kırşehir'de tamamladı. Ortaokul sıralarında eski yazıyı öğrendi. Lise yıllarında Arapça dersleri aldı. Bu dönemde İslam, Türk kültür tarihinin ana eserlerini okumaya başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra Mümtaz Turhan'ın teşvikiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünü bitirdi. Erol Güngör 1957'de öğrenciliği sırasında kendi fakültesinde memurluğa başladı. Bu yıllarda Fransızca yanında İngilizce de öğrendi. 1961'de Edebiyat Fakültesinden mezun olunca tecrübi psikoloji kürsüsüne asistan tayin edildi. Asistanlığı sırasında Türkiye'de yeni bir ilim dalı olan sosyal psikolojiye yöneldi. Akademik çalışmalarının yanı sıra dergi ve gazetelerde de yazı yazmaya devam etti. 1965 senesinde Mümtaz Turhan'ın yönetiminde hazırladığı Kelami Yapılarda Estetik Organizasyon isimli teziyle doktor unvanını aldı. 1968 senesinde tecrübi psikoloji kürsüsünde sosyal psikoloji derslerini yürütmeye başladı. Şahıslar arası ihtilafların çözümünde lisanın rolü ismini taşıyan teziyle 1970 yılında doçent oldu. Üniversitede verdiği dersler ve ilmi yayınlarıyla Türkiye'de sosyal psikoloji dalını önemli bir alan haline getiren Güngör, Başbakanlık Planlama Teşkilatı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın çeşitli komisyonlarında görev aldı. 1978 senesinde genel değerler sistemiyle ahlaki değerler arasındaki ilişkileri sosyopsikolojik açıdan incelediği Değerler Psikolojisi üzerinde araştırmalar başlıklı takdim teziyle sosyal psikoloji profesörü oldu. 1982 senesinde Selçuk Üniversitesi'ne rektör tayin edildi. Bu görevi sırasında 24 Nisan 1983 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. 20. yüzyılın ikinci yarısında İslam'ı ve milliyetçiliği yeniden ele alıp değerlendirenler arasında önemli bir yeri bulunan Erol Güngör, bir tarafıyla Ziya Gökalp ve Mehmet İzzet'le başlayıp Mümtaz Turhan'la devam eden Türk Sosyoloji Mektebi'nin önemli bir halkasını teşkil ederken, diğer taraftan İslam'ın ve milliyetçiliğin ilgiyle takip edilen bir yorumcusu olmuştur. Din, kültür, medeniyet, milliyet gibi birçok düşünür ve yazarın parça parça ele aldığı konulara Güngör sistematik, kategorik hatta didaktik bir yön vermiştir. Erol Güngör eserlerinde nakillerden çok birinci kaynaklara, tercümesi yapılmış eserlerde bile orijinal metinlere başvurmuştur. Yazılarının ikna edici oluşunun sebeplerinin başında ele aldığı her konuda metot olarak önce o fikri veya insanı anlamak, öncekilerle veya başka fikirlerle kıyaslamak, daha sonra da tahlil ve terkip etmek gibi açık ve güvenilir bir yol tutması gelir. Kendisinin taraftar olduğu dünya görüşünün mensuplarını da eleştirmesi inandırıcılığını destekler. Erol Güngör düşüncesinde milliyetçilik kavramı önemli bir yere sahiptir. Erol Güngör milliyetçiliği bir halkçılık meselesi olarak ele alır ve milli kültürün
modern imkanlarla geliştirilmesi olarak tarif eder. Ona göre milliyetçilik kavramı halk içinde yaşamakta olan temel kültür unsurlarına dayanmalıdır. Demokrasi ve sosyal adalet, milliyetçiliğin ayrılmaz birer parçasıdır. Yine ona göre milliyetçilik, milli kültürü bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve cemiyeti, soysuz değişmelerin açık pazar yeri halinden kurtarma hareketi ve bir medeniyet davasıdır. Erol Güngör tarih konusunda da kafa yoran bir münevverdir. O Türk tarihini devamlılık esasına göre ele alır. Erol Güngör'e göre Türk milletini anlamanın yolu Osmanlı Devleti'ni anlamaktan geçer. Tarih öğretimindeki prensip eski çağlardan bugüne gelmek değil, bugünden eski çağlara gitmektir. Yani okutulan şey mutlaka bizim yaşadığımız hayatla, bugünkü problemlerimizle irtibatlı hale getirilmelidir. Tarih meselesinde yapılacak iş subjektifin yerine objektifi hakim kılmak değil, subjektif yorumların bir kısmına imkan verip bir kısmını engellemeyi kaldırmak olmalıdır. Erol Güngör, İslam düşüncesi çerçevesinde de düşüncelerini ortaya koyan bir düşünürdür. İslam düşüncesi terkibini, İslam dünyasındaki düşünce veya Müslümanların düşüncesi şeklinde anlamak gerektiğini ifade eden Erol Güngör, Gazali'den sonra İslam dünyasında fikri bir tembellik hakim olduğuna dair görüşlere katılmaz. Erol Güngör'e göre Müslümanları bugün en çok düşündürmesi gereken şey 11. yüzyıla bağlanmak değil, bugüne ayak uydurmaktır. Yine ona göre İslam düşüncesinin gelişmesi her şeyden önce İslam dünyasına kaybolan benliğini kazandıracaktır. Dünyayı başkalarının gözlüğüyle görmekten kurtarmanın yolu, bundan sonraki gelişmeler için sağlam bir zemin hazırlanılmasına bağlıdır. Münevver olmak, aydın olmak üzerinde de düşünen, kafa yoran Erol Güngör, aydın olmayı bir çeşit meslek gibi görür, bir meslek olarak değerlendirir. Güngör'e göre her mesleğin nasıl kendine göre kaideleri, mükemmellik ölçüleri, namus ve haysiyeti varsa, aydın olmanın yani münevverliğin de meslek nizamı ve ahlakı vardır. Herhangi bir mesleğe ait bir ustanın yapacağı yanlış, yanlış yaptığı yerle sınırlıdır. Ama bir yazarın, bir münevverin zihinleri yanlış yola sevk etmesinin vereceği zararın hesabı yapılamaz. Aydınlar tek bir aileye değil, bütün insanlara hitap eden kimselerdir. Erol Güngör, meslekler arasında bir sosyal sorumluluk sıralaması yapılacak olursa, aydınları baş taraflarda bir yere koymak gerektiğini ifade eder. Erol Güngör, kitap, makale, deneme, ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklinde yayınlanan birçok eser vermiştir. Biz bunlardan sadece telif ve tercüme eserleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Telif eserleri, Türkiye'de misyoner faaliyetleri, Türk kültürü ve milliyetçilik, kültür değişmesi ve milliyetçilik, İslam'ın bugünkü meseleleri, İslam tasavvufunun meseleleri, dünden bugünden tarih, kültür, milliyetçilik, tarihte Türkler, sosyal meseleler ve aydınlar, değerler psikolojisi, ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak isimli çalışmalarıdır. Tercüme eserleri ise sosyal psikoloji, nazariye ve problemler, iktisadi gelişmenin merhaleleri, 20. asrın manası, sanayileşmenin kültür temelleri, sınıf mücadelesi, Batı düşüncesindeki büyük değişme, dünyayı değiştiren kitaplar isimli eserleridir. Erol Güngör'ün hayatı, düşünceleri ve eserleri hakkında bu videoda vermeye çalıştığımız bilgiler kısaca bu kadardır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.